Uluslararası sistemde yaşanan güç mücadelesi çeşitli coğrafyalarda kendisini gösteriyor. Bu coğrafyalar arasında Orta Doğu ve Afrika belki de kaynama noktasının artık ötesine geçmiş durumda. Hatta İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın yanı sıra Kızıldeniz'de ve Aden Körfezi'nde yaşanan gelişmeler, Afrika boynuzunda yaşananlar, Orta Doğu'daki mücadele ve Güney Afrika'nın İsrail'in yargılanması için açtığı dava bir noktada birbirleriyle bağlantılı. Peki neden Güney Afrika bu davayı açtı? Ya da neden son zamanlarda İsrail'in adını Afrika'da sıklıkla duymaya başladık? GZT'nin 10-10 Afrika serisinde bu konuyu ele alıyoruz. Bu arada yorumlar sizlere daha iyi ve güncel içerik oluşturabilmemiz için oldukça önemli. Bu yüzden yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ayrıca bu içeriklerin hazırlanmasından sizlere sunulmasına kadar geçen süreçte birçok ekip arkadaşım emek harcıyor. Ve son olarak içeriye geçmeden GZT'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi çevrenize önermeyi unutmayın diyorum. Ve hazırsanız 10-10 başlıyor. İsrail aslında küçük bir ülke. Tabii bu küçüklük yüz ölçümü ve nüfus itibariyle geçerli. Küçük bir ülke olarak varlığını sürdürmek, yani hayatta kalmak için İsrail algıladığı tehditler üzerinden güvenliğini korumayı amaçlıyor. Ve İsrail'in güvenlik politikalarına şöyle bir göz attığımızda tehditleri önceden tespit etmek, buna karşı önlemler almak ve bölgesel güç dengelerini yönetmek üzerine odaklandığını söyleyebiliriz İsrail'in. İşte tam bu noktada Afrika ülkelerinin de İsrail açısından güvenlik konusunda önemli bir role sahip olduğunu artık söyleyebiliriz. İsrail, Afrika kıtasındaki ülkelerle güvenlik alanında işbirliği yaparak bölgesel ve uluslararası tehditlerle mücadele etmeyi hedefliyor diyebiliriz. Ve Afrika'da çeşitli ülkelerle güvenlik, istihbarat, terörle mücadele, sınır kontrolü ve çeşitli ülkelere silah transferleri gerçekleştirerek işbirliği yapması söz konusu. Örnek olarak 3 tane ülke verecek olursak ilk aşamada karşımıza Etiyopya, Kenya ve Uganda çıkıyor. İsrail bu 3 Doğu Afrika ülkesiyle yakın dönemde güvenlik ve işbirliği anlaşmaları imzalamıştı. Böylelikle hem kendi güvenliğini daha etkin şekilde sağlayabilme hem de uluslararası toplumda meşruiyetini arttırmak için önemli avantajlar elde etmişti diyebiliriz. Ya İsrail Orta Doğu'da değil de Afrika ülkesi olsaydı nasıl olurdu bir hayal edelim. Hatta daha da özele inelim. İsrail bir Doğu Afrika ülkesi olsaydı nasıl olurdu şeklinde sorumuzu güncelleyelim. Belki kimilerine bu fikir fazlaca abartılı gelebilir. Ama böyle bir konu geçmişte ciddi tartışılmıştı. Yani geçmişi burada biraz açmakta belki de fayda var. 1897'de düzenlenen 1. Dünya Yahudi Kongresi ile beraber Dünya Siyonist Teşkilatı kurulmuştu ve bu teşkilatın başına Theodor Herzl getirilmişti. Hatta sonrasında Yahudiler 1901 ve 1902'de Osmanlı nezdinde girişimlerde bulunmuştu ve yurt elde etmeye çalışmışlardı. İngilizler o dönemde 1903'te kolonisi olan Uganda'yı Uganda planı altında Theodor Herzl'e sunmuşlardı. Ve daha sonra Uganda aynı yıl gerçekleşen 6. Siyonist Kongre'de yurt olarak kabul görmüştü. Ama hemen arkasından gerçekleşen 7. Siyonist Kongre'de Uganda'yı ziyaret eden uzmanların Yahudi yerleşimi olarak bu bölgeyi uygun görmemesi nedeniyle plan ortadan kalkmıştı ve gözler sadece Filistin topraklarına çevrilmişti. Afrika'da Doğu Afrika alt bölgesel sisteminde yer alan, özellikle bünyesinde Hristiyan nüfusa da ev sahipliği yapan Etiyopya, Kenya, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler İsrail'in stratejik ilgi alanına işaret ediyor. Afrika kıtasında radikalizmin güçlenmesi göz önüne alındığında bazıları büyük Müslüman azınlıklara sahip olan ve Doğu Afrika'da yer alan Hristiyan ülkelerden oluşan bir koalisyon ortaya çıkması da söz konusu. Günümüzde bu ülkeler arasında resmi bir ittifak söz konusu olmasa da gelecekte böyle bir resmi ittifakın kurulup kurulmayacağı da belirsizliğini koruyor aslında. Pratikte bu ülkeler arasında stratejik öneme sahip çeşitli konularda işbirliği de bulunması söz konusu. Hatta Etiyopya ve Kenya, İsrail'in Doğu Afrika'daki çıkarları bağlamında bölgede dikkat çeken iki ülke. Bu konuda ilk olarak söylememiz gereken belki de İsrail'in Orta Doğu'da algıladığı en büyük tehdidin İran olduğudur. İran'ın Orta Doğu'daki etkisi ve nükleer programı bu kapsamda İsrail için daha da önemli bir hal almakta. İran'ın nükleer programı zaten İsrail için öncelikli bir güvenlik tehdidi. Bununla beraber çeşitli terör örgütlerinin bölgesel etkileri, vekaleten yürütülen savaşlar ve operasyonlar, yine bunun yanında bölgesel istikrarsızlıklar İsrail'in güvenliğini tehlikeye sokan faktörler arasında değerlendirilebilir. Bir de bu duruma İran'ın Afrika'da etkisini artıracak girişimlerde bulunması eklendiğinde İsrail'in Afrika'daki varlığı kaçınılmaz oluyor. Yani Orta Doğu'daki rekabetin Afrika'da da sürdüğü söylenebilir. İsrail ve İran'ın Afrika'da son yıllarda etki alanlarını arttırma arayışları
Afrika'da iki ülkenin çıkarlarının çatışmasına da neden oluyor. İran daha çok Doğu Afrika'da Eritre, Sudan ve az da olsa Cibuti ile iyi ilişkiler geliştirme ve sürdürme gayreti içerisinde bu kapsamda. Ama bunun karşısında İsrail ise Doğu Afrika'da özellikle Kenya, Ruanda, Etiyopya ve yine Eritre ile ilişkilerini güçlendiriyor. Dolayısıyla bu noktada Afrika ve Kızıldeniz coğrafyası İsrail-İran mücadelesinin farklı bir sahası olarak karşımıza çıkıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım ve terör nedeniyle Yemen'deki Husiler İsrail'i ve İsrail'e giden ticari gemileri hedefine almış durumda. Tabii biz Afrika konuşuyorduk, Yemen'de nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Ama Yemen'in konumuna baktığımızda Cibuti ve Eritre'nin güneyiyle Babil-Mendeb Boğazı'nın iki yakasında bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu noktadan hareketle Kızıldeniz'in batı yakasında Afrika boynuzunda yer alan Eritre'nin Massawa ve Assab limanlarına İran petrol tankerleri ve askeri gemileri geliyordu. Kesin bir şekilde söylemek mümkün olmasa da İran'ın Eritre ile olan ilişkisini Yemen'de Husilere yardım etmek için kullanıldığı da iddia ediliyor. Ama burada şöyle bir konu var ki aynı Eritre ülkedeki en yüksek dağ olan Amba Savara Dağı'nda İsrail'e bir dinleme tesisi sağlamış durumda. Yani Eritre her iki ülkeyle de ilişkilerini yakın bir şekilde sürdürüyor. Yine unutmamak gerekir ki Husiler 19 Ekim 2023'ten beri Kızıldeniz üzerinden İsrail'e gidecek olan gemileri ve İsrail'i doğrudan hedef alıyor. Yani Kızıldeniz jeopolitiği, Afrika boynuzundaki gelişmeler ve Orta Doğu'daki mücadele bir noktada birbirleriyle bağlantılı şekilde okunabilir. Güney Afrika'daki yönetimin Filistin'le sarsılmaz bir gönül bağı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Nitekim apartheid rejimi sonrasında Nelson Mandela'dan yani 1994'ten bu yana yönetimde hep siyahiler yer almış. Tabii Mandela'nın Filistin Kurtuluş Örgütü kurucusu olan Yaser Arafat'la yakınlığı gibi Filistin'e desteği de oldukça açık. Apartheid rejimi sırasında Güney Afrika yönetimi İsrail'le yakın ilişkilere sahipken apartheid rejimi sonrasında yönetimde bulunan apartheid mağdurları yani siyahiler tam tersi bir anlayışla Filistin'in yanında duruyor. Bugün Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in bu uygulamalarını apartheid ile karşılaştırıyor. Hatta birbirlerine benzetiyor. Aslında apartheid denilen bu kavram net bir şekilde ırksal ayrıma dayanan bir yönetim anlayışıydı. 1948-1994 arası dönemde Güney Afrika'daki beyaz azınlığın siyahi çoğunluğa ve diğer etnik gruplara karşı haklar bağlamında ayrıcalıklı konumda olmasını özetleyen bir durum bu. Dolayısıyla Güney Afrika'da beyazların yönetimde olduğu bu dönem her bakımdan ayrımcılığa dayanan bir yönetim anlayışı olarak özetlenebilir. Bu rejimin kaynağı da beyaz yönetim yani apartheid yönetimi tarafından çıkarılan kanunlarda saklıydı. Yani bu dönem çoğunluğu siyahilerin oluşturduğu toplumun haklarını, insan haklarını hiçe sayan bir dizi yasadan oluşuyordu. İlk olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı soykırım davası açabilmesinin hukuki yanı her iki ülkenin de yani Güney Afrika ve İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisini tanıyor olması. Daha açık ifade etmek gerekirse soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine her iki devletin de taraf olması gerekiyor. Eğer Güney Afrika Uluslararası Adalet Divanı'na taraf olsa ve İsrail taraf olmasa bu dava açılamazdı. Yani esas itibarıyla İsrail'in mahkemenin yargı yetkisini tanıması diğer tüm devletler için böylesi bir başvuru hakkını saklı tutuyordu. Güney Afrika bu davayı açarak geçmişte yaşadığı acıların günümüzde Filistin halkının yaşadıklarıyla benzer olması üzerinden hareket etmiş olması muhtemel. Peki neden başka bir ülke değil? Aslında bu sorunun tek yanıtı real politikle açıklanabilir. Yani ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği ve İsrail'le olan güçlü ticari bağlar çoğu devletin söylemden öteye gidememesine neden oluyor. Özellikle Arap devletlerinin tutumu bu görüşü destekler nitelikte. Öncelikle Holocaust Yahudi soykırımı demek, yok etme anlamında. Yani belirli bir dönemde ve belirli bir ırkın yok edilmesini temsil eden bir kavram. Ama temelde bu üç kavram birbirinden farklı. Özellikle apartheid kavramı tamamen farklı bir durumu ortaya çıkarıyor. Diğer iki kavram yani Holocaust ve soykırım büyük oranda yakın kavramlar ve sistematik biçimde yok etme, ortadan kaldırma durumlarını ifade ediyor. Apartheid ise yönetimle ilgili bir durum. Belirli bir etnik ya da dini grubun diğer bir grubu baskıyla sindirerek hukuki güvenceden yoksun biçimde yönetme biçimi olarak öne çıkan bir durum. Bunların benzerlikleri özellikle soykırım ve Holocaust'un kapsadığı eylemler büyük ölçüde örtüşüyor. Örtüşen kısımlar genellikle yok etme ve öldürme bağlamlarında tabii. Özetle her ikisi de soykırım olmakla beraber Holocaust bunun Yahudilere yönelik yapılanını ifade eden bir kavram. Bu kavramların apartheid ile benzerliği belirli bir grubun nefrete dayalı hedef alınması olarak öne çıkıyor.
Afrika'da 54 ülke mevcut ve Afrika ülkelerinin İsrail'e bütüncül bir bakış açısı ve politikası söz konusu değil. Ama yine de İsrail'le işbirliği yapan ülkeler ve İsrail'le diplomatik ilişkileri bile bulunmayan ülkeler olarak farklı sınıflandırmalar bu konuda yapılabiliyor. Hatta Afrika ülkelerinin Filistin konusuna bakışında bile ayrışan ülkeler üzerinden bir okuma da mümkün. Buradan hareket edecek olursak eğer, İsrail-Filistin çatışmasının Afrika'da kutuplaşmaya neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun daha önceki yansıması İsrail'in Afrika Birliği'ne yönelik üyelik girişiminde görülmüştü. Batılı ülkelerle samimi ilişkilere sahip olan Afrika ülkelerinin Filistin konusunda İsrail'in yanında oldukları açıkça görülüyor. Ve İsrail'in Filistin işgali, Afrika'daki sömürgecilik ve apartheid'i destekleyen durumlara benzer stratejiler üzerinde 75 yıllık eleştirilere, tepkilere rağmen ayakta kalabilmesi söz konusu. Nitekim İsrail'in Filistin topraklarında haksız toprak edinimleri, gaspları, Gazze'de uygulanan abluka, Batı Şeria'da apartheid benzeri bir yapıda olan duvar, toprakların gerçek sahiplerine insan gibi davranmama, ayrımcı politikalar, kültürlerini ve inançlarını istedikleri gibi yaşayamama durumları Afrika için geçmişten bilindik bir anı olarak varlık gösteriyor. Bu Afrika halklarını zorluklar, sömürgecilik döneminde yaşanan haksızlık ve adaletsizliklere karşı empati kurmaya ve Filistin halkının özgürlük mücadelesini desteklemeye yönlendiren önemli bir faktör. Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın "Filistinliler özgürleşmeden bizim özgürlüğümüz eksik olacaktır" sözü koşulların benzerliğini de ortaya koyuyor. Filistin konusunda Afrika'da en çok Güney Afrika'nın desteğinin dikkat çekmesi, geçmişteki apartheid sistemine karşı olan duyarlılığının da bir yansıması aslında. İsrail'in Filistin konusunda gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlar karşısında Afrika ülkelerinin belirli bir bölümünün sessizliği hem siyasi hem ekonomik hem de güvenlik açılarından Batı'ya ve İsrail'e bağımlı olmalarından kaynaklanıyor. Yani Afrika'nın İsrail'e bakışı farklı boyutlarda, farklı çıkarlara ve farklı dinamiklere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor diyebiliriz. Uluslararası sistemde yaşanan güç mücadelesi çeşitli coğrafyalarda kendisini gösteriyor. Bu coğrafyalar arasında Orta Doğu ve Afrika belki de kaynama noktasının artık ötesine geçmiş durumda. Hatta İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın yanı sıra Kızıldeniz'de ve Aden Körfezi'nde yaşanan gelişmeler, Afrika boynuzunda yaşananlar, Orta Doğu'daki mücadele ve Güney Afrika'nın İsrail'in yargılanması için açtığı dava bir noktada birbirleriyle bağlantılı.